Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni yöntemle evde, yani orijinalinden ayırt etmeyeceğiniz evde döner tarifi paylaşacağım. İnanılmaz pratik bir yöntem. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 2 adet büyük soğanımı kabıma rendeliyorum. Soğanları mutlaka rendelememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hem suyu lazım bize hem de yapısının ince olması gerekiyor. Bu yöntem şu an her yerde karşınıza çıkabilir ama şöyle söyleyeyim, daha lezzetli bir tarif istiyorsanız eğer mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kendimce ufak dokunuşlar yaptım. Evet, rendelediğim soğanımın üzerine kıymamı ilave ediyorum. Burada kıymayı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani içi hazırladıktan sonra artan olursa mutlaka dolaba da koyarsınız. Hatta piştikten sonraki halini de koyabilirsiniz. Sadece şu iki noktaya dikkat edelim. Kıymanın orta yağlı olması gerekiyor ve de çok ince çekilmiş, hatta 2 kere çekilmiş olması gerekiyor. Bizim burada maalesef bir kere çekiyorlar kıymayı, o şekilde satıyorlar. O yüzden ben bunu ilk başta akıl edemedim. Sonradan fark ettim ki dönerim çok ince yapıda çıkmadı maalesef. O yüzden size özellikle 2 defa çekilmiş kıyma kullanmanızı ya da kullanmadan önce robottan geçirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, soğan ve kıymanın üzerine 1 çay bardağı yoğurt, 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 2 tatlı kaşığı pul biberi, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı da buzlu tereyağımı güzelce rendeledikten sonra 2 tatlı kaşığı tuzunu da ilave ediyorum ve bütün malzemeleri homojen bir şekilde yoğuruyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi döner hamurumu yoğurdum. Şimdi bu hareketi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle dönerin elastik bir kıvamda olmasını istiyorsanız mutlaka yapalım. Daha sonra üzerini kapatıyorum ve mutlaka dinlendirmenizi de tavsiye ediyorum. Bu da çok önemli. Yaklaşık 1 saat, aceleniz varsa 1 saat, yoksa 2-3 saat buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Şimdi dinlenen dönerimi bu şekilde 3 parça olarak fırın kağıdımın üzerine seriyorum ve böyle oklava, merdane, hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Böyle incecik tabaka halinde dönerimi bütün fırın kağıdıma seriyorum. Bizim buradaki dönerler içine farklı soslar kattıkları için Türkiye'deki lezzeti maalesef İskender'de alamıyorum. O yüzden lokantaya gittiğimde İskender asla yemem. Bunu hep Türkiye'ye saklarım ama inanın bu tarifi böyle dün denedim. İnanılmaz lezzetli oldu. Yani kesinlikle böyle canınız İskender çektiğinde bu tarifi mutlaka yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Hem ben hem çocuklarım inanılmaz bayıldılar. Emin olabilirsiniz. Gerçekten güvenerek bu tarifi mutlaka deneyin. İnanın asla pişman olmayacaksınız. Kenarlardan taşanları da gördüğünüz gibi açık olan yerlere yerleştirip tekrardan inceltmeye devam ediyorum. İnanın bu tarif o kadar kolay ki sadece uğraştıran kısmı bu kısım oluyor ama o bile yani zevkli, kesinlikle bıktırmıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dönerimin ilk partisini incecik şekilde fırın kağıdına serdim. Şimdi böyle kalın bir şekilde katlıyorum ve geri kalan dönerlerimi de yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, dönerlerimi kağıtlara serdikten sonra güzelce kıvırıp tepsime yerleştirdim. Fırın kağıdım tepsiye büyük geldiği için kenardan biraz taşmalar oldu. O kısmı makasla kesip bir sonraki dönerime ekledim. Evet, bu aşamadan sonra önceden en son dereceye ayarladığım fırınıma gönderiyorum dönerlerimi. Dönerlerimiz fırında pişerken biz şimdi İskenderimizi hazırlıyoruz. Bunun için ben burada tırnak pidesi bulamadığım için böyle normal fırın pidesi kullandım. Eğer bulabilirseniz size özellikle tırnak pidesi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, pidelerimin böyle çıtır olması için yağsız tavaya koyuyorum ve böyle ara ara karıştırarak kenarlardan hafif çıtırlaşmasını sağlıyorum ki üzerine sos geldiğinde hamurlaşma olmasın.
Evet, diğer taraftan da 1 yemek kaşığı erittiğim tereyağıma 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum ve böyle güzel kavurup çiğ kokusu çıktıktan sonra kontrollü bir şekilde su ekleyerek sos haline getiriyorum. Bu kesinlikle İskender'de kullanılan orijinal sos budur arkadaşlar. Başka yerlerde görüyorum böyle domates sosu falan kullanıyorlar. Domatesi rendeliyorlar. O şekilde yaptığım zaman ben orijinal lezzeti alamıyorum maalesef. Evet, sosumu hazırladım, gördüğünüz gibi kıvamının böyle akışkan olması, aynı zamanda koyu olması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi sosumuzu tatlandırmaya geçiyoruz arkadaşlar. Bunun için bir çimdik şeker mutlaka atın. Özellikle ekşi tadının gitmesini sağlıyor ve tadın lezzetini dengeliyor. Biraz da tuz ekledim. Bunu kontrollü bir şekilde kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi dönerlerim fırından çıktı. Bakar mısınız? Yani görüntüye tam böyle istediğim gibi incecik yapıda olmadı kıymadan dolayı, ama yine de lezzetinden asla ödün vermedi, emin olabilirsiniz. Ama yine de görüyorsunuz böyle yaprak yaprak. Ama daha bitmedi. Şimdi dönerimizin böyle bu açık renkli taraflarını tavaya alıp biraz daha orada kızartacağım ki böyle diğerleri gibi tam orijinal görüntü olsun. Evet arkadaşlar, çıtırlaşan ekmeklerimi servis kabıma bu şekilde alıyorum. Daha sonra ekmeklerimin üzerine böyle sosumun yarısını dengeli şekilde gezdiriyorum. Evet, bu aşamada da yağsız tavada dönerlerimin açık renkli olan tarafını bu şekilde kızartıyorum. Çok fazla bekletmiyoruz. Gördüğünüz gibi hemen kızarıyor zaten. Evet, kızaran dönerlerimi ekmeklerimin üzerine dengeli şekilde gezdiriyorum her tarafına. Evet, bütün yaprak dönerlerimi gezdirdikten sonra geri kalan sosumu da her tarafına, dönerlerin üzerine, aynı zamanda da ekmeklerin üzerine gelecek şekilde yediriyorum. Ve son olarak can alıcı sahneye geldi. Tereyağımı güzelce erittim. Bol tereyağı, inanın çok lezzet katıyor. Asla çok değil, emin olabilirsiniz. Aşırı aşırı lezzetli. Bakar mısınız görüntüye? Tereyağını hafif yaktım ama böyle tam eridikten sonra dökmedim. Biraz yanmasını sağladım. Ve o şekilde dönerimin üzerine gezdirdim. İnanın yemesi o kadar keyifli ki anlatamam size. Yani yedikçe yiyesiniz geliyor. Çok güzel. Bakın, yoğurt koymadığım halde bile çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi İskender kebabımı yaptım. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Burada gerçekten çok lezzetli böyle İskender kebabı bulmak çok zor oluyor. Buranın dönerleri soslu olduğu için maalesef Türkiye'deki tadı yakalayamıyorum. O yüzden bu şekilde denemek istedim. İnşallah güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Harika. İnanın. Ay çok güzel. Bayıldım. O çok lezzetli. Talha! Talha koş! Gel bak, hadi sana bir şey göstereceğim. Bir şey beğendiğim zaman mutlaka oğluma da tattırıyorum. Bakalım o nasıl tepki verecek. Aç ağzını. Bismillah. Ha? Nasıl? Çok güzel. Ya? Hı-hı. Beğendin mi? Hı-hı. Ben çok beğendim. Vallahi her zaman yapılır, yenilir yani. Muhteşem.
Sizler de bu tarifi yapmak isterseniz eğer mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok lezzetli ve inanın yemelere doyamayacağınız bir lezzet. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.